Merhaba sevgili yengeçler, hoş geldiniz. Eylül ayına, Eylül ayı bolluk bereket neşesiyle gelsin diyoruz. Evet sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, Eylül ayının başı çok güzel. Lütfen değerlendirin. Arınmalar, düzenlemeler, bir takım işleri yola koymalar için muazzam bir yerde Merkür Başak Burcu'nda, Güneş Başak Burcu'nda çok pragmatik, oldukça konuları arındıran, şifalandıran bir yerde çalışıyor. Sizler için üçüncü evde hareket eden bir Merkür ne kadar güzel. Düşünceleriniz çok hızlı, pratiksiniz. Bir takım noktaları görüyorsunuz, hızlıca halledebiliyorsunuz. Değişimi görüyorsunuz. Bu anlamda olumlu çalışıyor olacak. Evet sizler için şu anda biz genel yorum yapıyoruz. Tüm astrolog arkadaşlarım hepimiz aslında yükselen yengeçler ve yengeç burçları için tabii ki solar return'ünüz varsa oradaki yükseleninize göre de güneş dönüşünüze göre de dinleyebilirsiniz. Burada işte çıktı alabilirsiniz kendi haritanıza veya telefonunuzun bir app'inden astroloji programı indirebilirsiniz veya işte telefonunuzdan herhangi bir internet sitesinden alıp takip etmek aslında daha faydalı. Sizler için ben harita hazırladım sevgili yengeçler. Şimdi açacağım hemen ve bunun üzerinden takip edeceğiz sizlerle beraber. Evet, ayın başında sevgili yengeçler Boğa burcuyla başlıyoruz. Tam 10. evinizde. Yani para kazanma, iş yapma, işinizi verimli hale getirme, işte çalışmıyorum diye olabilirsiniz. Verimli meşgalelerinizi daha olumlu, verimli, bolluk bereketini sağlamak üzere bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Yine ikili ilişkiler, işte ailenizdeki bireyler, çocuklarınız, eşiniz bunlarla ilgili Venüs'ün o terazideki olumlu etkisini ayın başında alıyoruz. Bu günler güzel günler. Şimdi size bu ayın geçişlerine göre de olumlu ve olumsuz günleri hep beraber takip ediyor olacağız. Ayın başında bu şekilde bir girişiniz var. Hemen üçüne baktığımızda ayın Uranüs'le beraber kavuşumu var. Bu 11. eviniz. İşte sosyal ortamlarınız, düşünceleriniz, fikirleriniz, arkadaş ortamları bunlarla ilgili haberler, dışarıdan bir takım haberler alabileceğiniz beklenmeyeni bekle diyen bir noktada çalışacak ayın başı. Aslında bu ay tutulmasının etkilerini biraz tabii ki etkilerini almaya devam ediyor olacağız. Bu Uranüs de zaten ay tutulmasında yoğundu biliyorsunuz. Bu Eylül'ün başında sosyal ortamlarınızla ilgili de önemli vurguları olan bir haber olabilir. Bunu getirebilir. Ve tabii ki biliyorsunuz ay sizin yönetici gezegeniniz sevgili yengeçler. Ayın kombinasyonu çok önemli. Yeni aya mı gidiyor, hilal mi oldu? İşte son dördüne mi geçti? Ay takvimi elde edebilirsiniz. Bu sizin için çok verimli olacaktır. Ay sizin yönetici gezegeniniz olduğu için buradaki değişimleri takip etmeniz sizin için çok daha verimli olacak. Ve ilerlediğimizde Yengeç burcuna gelen altısı aslında enerjinizi yükseltiyor olacak. Tam yükseleninize geliyor olacak altısında. 6 Eylül'de. Fakat Mars'la beraber hareket ettiği için biliyorsunuz Mars da sizin burcunuzda ilerliyordu. Enerjinizi yükseltirken bu ikili ilişkilerle ilgili bir takım problematik yapılar, işte size uzakta kalan bir kişiler, aile bireyleri veya iletişimlerinizde karşı tarafı güvenle ilgili problematik yapılar burada yükselişte. Altısında Mars'la beraber kavuşum yapacak. Öfkeye dikkat. Tabii ki Mars Yengeç burcunda klasik astroloji düşüşte dediğimiz yerde. Çünkü Mars aslında ateş elementi. Yani burada sizin burcunuzda kendini dilediği gibi gösteremiyor. Bu da duygusal olarak baskı yaratabilir. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili işte kişilerle, eşinizle, arkadaşlarınızla yoğun bir aktif enerji hali içerisinde olacak. Keza yine 10. evdeki Satürn'de de kare yaptığını görüyoruz. Yani iş anlaşmaları, oradaki ortamdaki gerginlik veren bir gün. Bugüne lütfen çok dikkat. Ve ilerlediğimizde güzel günler 8'i daha olumlu para konularınızda özellikle biraz daha aslında paranızı korumak, paranızı güvenceye alma anlamında aybaşı daha olumlu çalışıyor ki 8'i olumlu bir alacağınız vereceğiniz varsa maaşınız olabilir, dışarıdan gelen paranız olabilir, malınız, mülkünüz, işte eviniz bunlarla ilgili güzel bir dönüş sağlayabilir. Bu günler 8'i o anlamda olumlu. Ve tabii ki onuna geldik. Onu da önemli bir gün. Venüs artık Akrep Burcu'na geçiyor. Fakat Venüs Akrep Burcu'nda nasıldır? İşte derin sevdalar. Hani Kara Sevda, Kara Sevda diye bir şarkı vardı. Onun gibi gerçekten Akrep enerjisi duygusal olarak tutkulu aşklar, yoğun aşklar.
Bunları sembolize ettiği gibi evlilik yaşantınızın içinde aile bireyleriyle ilgili çok kuvvetli bir Venüs geçişi olacak. Dördüncü evden giriyor olacak. Tabii ki evli olmayanlar için tutkulu bir aşk, bir ilişki, bir karşılaşma yaratabilir. Fakat burada Plüton'la karelenerek giren bir hali var. Yani bu, eğer evliyseniz, halihazırda bir ilişkiniz varsa, burada bir takım problematik durumlar, yapılar, bunları baskılarını görmek, bunlardan bir şekilde bu geçmiş yaraları da içine alıyor tabii ki. Akrep çok derin problematik yapıları görüyor burada. Burada zararlı yaklaşımlardan kaçınmak çok önemli. Çünkü Plüton da çok minnoş minnoş bir gezegenimiz değil, biliyorsunuz. Ve bir değişim yaptırıyor sabit burçlarda. Hani sıkı sıkıya tutunan konuşmalar, evin içindeki gerginlikler, siz ne kadar iyi ve olumlu ve güzel olmasını isteseniz de burada karşı tarafla uyuşmamazlıklar, bunlarla ilgili gergin bir süreç başlatabilir. Zaten ay başında Mars Chiron ve Venüs'le bir karşıtlık içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Tekare yapıyor, pardon. Bu anlamda da yine o duygusal çıkışlarınızı çok yoğunlaştırabilir. Burada tutmak işte değil ama daha verimli bir şekilde kullanabilmek önemli. Stres yarattırabilir bu durum. İşte bu artık 11'ine doğru gidiyor olacağız. Burada bir takım şeyleri aslında o Başak'ın vermiş olduğu enerjiyle, Güneş Başak'ta ya, sizin üçüncü evinizde görüyorsunuz, anlıyorsunuz, verimli hale getirmek için pragmatik ve rasyonel bir takım çözümleri görüyorsunuz. Fakat karşı tarafa bunu aktarmakla ilgili gerek iş ortamları, gerek aşk, aile içindeki yapılarda bir karşılaşma ve zıtlaşma hali yaratabileceğini gösteriyor. Görüyorsunuz, Mars'ta birinci eviniz içerisinde halen de devam etmekte hareketine. Ve 11'ine geldik. 11 Başak yeni ayı arındıran, yeni düzenlemeler vakti diyen bir yeni ay. Zaten Ağustos ayının sonundan itibaren Merkür burada bir şeyleri artık düzenlemeye karar verdi. Bir şeyleri arındıracak. Sizin için çok güzel bir yerde çalışıyor sevgili yengeçler. Özellikle üçüncü evde çok verimli bir halde çalışıyor. Yakınlarınız, kardeşler, dostlar, arkadaşlıklar, bunlarla ilgili konuşmalar, düzenlemeler, adaptasyonunuz çok yüksek olacak zaten. Bir iş ile ilgili, ticaretinizle ilgili, burayı geliştirmek ile ilgili de güzel bir yapıda çalışıyor. O yüzden ayın başı değerlendirmek daha faydalı. Fakat işte burada diyoruz ya, Venüs Plüton karesi hala devam. İşte ikili ilişkilerdeki güven kaybı, derin sevgi ve anlayışın buradaki farklılıklara rağmen baskılanması söz konusu. Tabii ki burada bir toparlanma vakti diyor. Venüs burada tabii ki yöneticisi Merkür. Terazi burcunda ikili ilişkilerle ilgili bir toparlanma vaktinin çağrısını veriyor. Yeni ay olduğu için tamamen kapanma halinde, yeni konulara geçmeden önce sadeleş ve arındır diyor. Burada belki ikili ilişkilerle ilgili içsel olarak buradaki bir takım noktaları arındırmak, bu zorlukları görmek ve temizlemek anlamında kendi içinizde özellikle çok verimli çalışacak. Yeni bir konulara dahil olabilirsiniz. Ortamınızda değişiklikler yaratabilir. Yeni bir çevreye dahil olabilirsiniz. Bir ek iş gelir gibi bir şey yaratabilir. Burada tabii gereksiz olanı bırak, sadeleş, pragmatik ol, parada düzen kur ve bunu yaptıkça daha yeni kapılar açacağını söyleyen bir Başak yeni ayı gelişime açık. Ve tabii ki büyük bir hava üçgeni yaparak geliyor. Bu hava üçgeni üçüncü eviniz, yedinci eviniz ve 11. evinizden geliyor. Yeni konulara açılmak, yeni düşüncelere açılmak, ikili ilişkilerde güçlü, sağlam, kararlı insanlarla yan yana gelmek ve güveni kurmak adına verimli çalışacak. Parada düzen kurma, sadeleşme demiştik ve sağlığa şöyle bir bakalım. Sağlıkta tabii ki Başak, bağırsaklar, kolon sistemi, sinir, stres, bağırsağı vurabilir. Buraya lütfen dikkat. Geçmiş bir takım rahatsızlıklar, nefes, işte kronik rahatsızlıklar, akciğer, bunlarla etkili çalışabilirim der. Mide, yeme, içme, detokslar, diyetler için de tabii ki Başak yeni ayı genel anlamda sadeleşme ve arınma için çok faydalı, beden için oldukça faydalı. İşte ödem, bir takım yazdan kalma kilolar ve dilediğiniz gibi olmayan konuları düzenlemek için de Eylül başı hani kışa hazırlık gibi adeta çok iyi bir çağrı yapıyor aslında bu anlamda. Ve 12'sine geldiğimizde güzel günlerden Merkür Plüton üçgeni başlıyor. Harika. Zaten ay da bakın kavuşmuş.
Yeni iş anlaşmaları, konuşmalar, evin içinde bir takım düzenlemeler, paranızla ilgili düzenlemeler, bunları yapmak için çok verimli bir yerde çalışacak Plüton'la beraber. Daha çok aslında bir kontrat, belki bir iş başvurusu mu acaba kimileriniz için gerçekleşiyor. Bununla ilgili güzel bir gelişme alabilirsiniz. Evet, zorluk var demiştik. O zorluğa rağmen bunu görmek ve bunu değerlendirmek için, iyi kontratlar için, anlaşmak için, diploması için çok güzel günler 12'si. Girişim için uygun günler diyoruz açıkçası. İş ve ticaretinizi geliştirmek, yeni bir konuyu biraz daha değişik bir noktaya taşımak istiyorsanız bu anlamda olumlu. Yine 14'ü bakın, çok güzel Venüs ve Ay kavuşumu Akrep'te. Evet, Akrep'te düşüştedir ama kavuştukları için iyicil, dördüncü evde, bir de ev, aile, huzurlu bir ortam, evinizin için düzenlemek, evinize güzel bir takım belki alışverişler yapmak, bunlarla ilgili de bereketli çalışacağını gösteriyor. 15-16 ilişkilerle ilgili aslında o problematik yapıyı görüp yan yana gelip bir hal hatır içinde olmak için çok güzel zamanlar. Ve 18'inden sonra sevgili yengeçler, işler blokajlanmaya başlıyor maalesef. Evet, terazide bulunan Merkür'ümüz artık Satürn'le tam karşıtlık yapmaya başlayacak, eviniz ve işiniz için de geçerli. Belki yeni işe girdiniz, belki işinizi dönüştürdüğünüz bir kazanç, ek gelir gibi bir şey oluştu. Orada bir takım blokajlar ortaya çıkabilir, işte aksayabilir, yarım kalabilir, düşündüğünüz gibi olmayabilir. Yine evin içindeki konuşmalar, evinizde aile bireyleriyle, işinizle, ev iş dengesi içindeki durumlar. Burada biraz mücadeleli günlere geçiyoruz sevgili yengeçler maalesef. Ayın ikinci yarısı biraz daha problematik demiştik. Ve Güneş artık üçüncü evinizden dördüncü evinize doğru teraziye geçiyor. 23'ünden itibaren Güneş terazide, ayın enerjisi değişmeye başlıyor. İkili ilişkilere kayıyor. Venüsümüz hala karelenmekte. Dördüncü evde aile ilişkiler, eş, karı koca ilişkileri, yine iş ilişkileri. Bunlarla ilgili duygusal yoğun bir süreç ve Güneş de tabii ki artık teraziye geçti üçüncü evinizde. Akrabalar, yakın dostlar, çevresel konularda güzel destekler alacaksınız. Fakat öte yandan tam Neptün'le karşıtlık içinde gelecek. Bir kararsızlık hali içindesiniz. Hani adeta bir ilişkiyle ilgili bir karar verdiniz ama şimdi artık acaba doğru muydu bu karar gibi bir ifade yaratabilir burada. Hani merak etmeyin. Burada artık bir şeyler ilerliyor. Yeni yönlere doğru gidiş var. Tabii ki burada blokajlanması da çok normal. Her iş yeni başlangıçta su gibi akacak diye bir şey söz konusu değil. Bir nadasa bırakma hali gibi adeta. Burada bu şekilde çalışabilir. Ve tabii ki olumlu yanı da Güneş Uranüs hala da burada güzel bir şekilde üçgenleri, hava üçgenleri devam ediyor. Sizin için tabii ki bu e, yeni çevreye dahil olmak, yeni kişilerle bir arada olmak, bir şeyleri yenilemek anlamında bir uyanış hali yarattığını görüyoruz. Evet, ilerliyoruz artık, ayın ilerisinde Koç dolunayına geldik. Tam 26 Eylül Cumartesi gününe geliyor. Türkiye için 12. evde sembolize edilmiş. Yenilikçi fakat bir o kadar da duygusal kırgınlığı çok yoğun olan bir Koç dolunayına merhaba diye olacağız 26 Eylül'de. Evet, aya kapatıyordu, kapanışına doğru gidiyor olacağız. Sizin için artık 10. evlerin içine yerleşmiş bir ay görüyoruz. Burada tabii çok yoğun, yani pardon, Ay, Satürn, Neptün, üçü de Ay ikisinin arasında sıkışmış vaziyette. Duygusal olarak gerçeklik, hayal, yanılsamalar yaratabilir, duygusal bunalımlar yaratabilir. Tam tepe evinizde gerçekleşiyor. Bir takım şeylerden ayrılmak, uzakta kalmak, işle ilgili yalnız hissetmek, işte aile bireylerinizle ilgili bir takım konularda zorlayıcı etkiler getirebilir sevgili yengeçler. Sizin için sert bir yerde olacak maalesef. Yöneticisine baktığımız zaman Mars 29 derece, üstelik de sizin burcunuzda tam da birinci eve yerleşmiş. Lütfen bu Koç dolunayına dikkat edin. Duygusal olarak çıkışlar, dürtüsel tepkiler ve yaratabilir. Çünkü yoğun duygusal bir baskı var burada, ev aile ilişkileriyle ilgili özellikle. Geçmişteki duygusal kırgınlıkları, kayıpları, bastırılmış öfkeyi adeta bir çırpıda sözcüklerle ve düşüncelerle yıkma etkisi de verebiliyor. Burada otokontrollü olmak çok önemli. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sert bir geçiş var burada. Yoğun çalışıyorsunuz. Çalışımınızı arttıracak. Öte yandan duygusal olarak yoğunluk var. Depresif gibi etkiler var.
Bu tepkilere lütfen dikkat. Bu dolunayın hiç mi olumlu yanı yok? Olumlu yanı var. Güneş Terazi burcunda demiştik ya, büyük hava üçgeni devam ediyor. Bir ayılma hali adeta. Bir farkına varma hali. Zorlukları görmek, bu sizde tabii ki siz çok duygusal ve empatsınız. Belki bu kişilerin duygularıyla ilgili yoğun stresi hissetmek sizde baskı oluşturabilir. Yine kayıplar ve işinizdeki yoğun enerji, duyguların çok aşırı derecede baskılanması söz konusu. O yüzden buradaki değişimi aslında farkındasınız. Sizi daha güçlü bir noktaya taşıyacak. Güneş aslında üçüncü evde çok iyi çalışıyor. Düşüncesel olarak düşüncelerinizi geliştirmek, işte politika yapmak, uyumlu olmak bu anlamda çok iyi çalışacak. Bu tarafa, bu yönü kullanmak size çok fayda veriyor olacak. Güçlü bir dönüşüm ve yenilenme etkisi ve akabinde tabii ki bir şeyleri arındırmak ve uzaklaşma noktasına getirme. Koç dolunayı oldukça etkili. Medikal etkilere dikkat etmek gerekiyor. Evet, biraz sağlıktan bahsedelim. Sizin için sağlık çok etkin olacak. Birinci evde yerleşmiş olan Mars ve tabii ki burada Chiron ve Merkür'le yapmış olduğu tek karesinden dolayı baş ağrıları, diş, işte yüz bölgesi, çizgili kaslar dediğimiz safra kesesi, tabii ki cinsel rahatsızlıklar, bunlara da dikkat edilmesi gereken bir noktada. İşte sakarlıklar, ani çıkışlar, bunlar zararlı bir etkide çalışıyor olacak. Para konularına bakmadık. Parada yaratıcı ancak riskli harcamalardan kaçınması gereken bir dolunaya işaret ediyor. Geçmiş hesaplarınıza lütfen çok dikkat edin. Yengeç burcundaki Mars masrafları, geçmişteki harcamaları ortaya çıkartabilirim der. Unuttuğunuz bir ödeme, fatura veya hani ödediğinizi düşündüğünüz bir konuda bir şeyler çıkartabilirim diyen bir noktada. Paranız olacak, paranız var. Bir birikimde olduğunuz paranız varsa evet. Ama bu konuda hani biraz dikkat etmekte fayda var. Bu Koç dolunayı yorucu, yoğun ve duygusal kırgınlığı çok olan bir dolunay. Hayırlarla uğurlarla gelsin, yeni kapıları açmaya, güzel değişimleri getirmeye vesile olsun inşallah sevgili yengeçler. Evet, 28 Eylül'e geliyoruz. 28 Eylül önemli. Demiştik ya, 29'da sizin burcunuzdan çıkacak Mars. Aslan'a geçiyor olacak. Bu günlere dikkat edelim lütfen. Bu dolunay birkaç gün akabininde tam Plüton'la karşıtlık yaparak gelecek. Sizin için çok stresli yengeçler. Söylemek istemezdim ancak göksel konum bu vaziyette, haritalara göre değişiklik gösterebilir. Lütfen buradan herhangi bir gezegeniniz geçiyorsa kontrolde kalın. Tabii ki endişe ve tehlikeye mal vermek değil. Bu şekilde bir hani hava durumu gibi böyle bir etki var. Bu süreye dikkat. Mars Aslan Burcu'na geçtiği günlerde artık ikinci evinize, para evinize doğru gidiyor olacak. Mars Aslan Burcu'nda biliyorsunuz çok cesur, yaratıcı, iddialı girişimler, çıkışlar. Zaten Jüpiter de Aslan'daydı. Özgüvenle bu işi yaparım, bu parayı, işte para da getirecek. Belki de burada size para da hareketlendirecek ama harcamaya çok dikkat. Lütfen Plüton'la karşıtlık yapması hiç hayra alamet değil. Zaten Merkür de gördüğünüz gibi Terazi burcunda Chiron'la karşıtlık yaparak geçiyor olacak. Duygusal konuşmalar, duygusal etkiler, parada bir takım zorlanmalar, öfkeli çıkışlar, karşı tarafla anlaşmazlıklar. Burada çünkü Mars'la da gördüğünüz gibi artık zorlu yerlerden geçerek gelecek. Mars da burada birinci evde hani çıkışı verebilir, yükseliş verebilir. Özgüvenle işi toparlamak adına aman diyelim, buralara da otokontrolde kalmak çok önemli. Ay kapanışında tabii ki işleri birazcık ayın başında ilgilenmek çok daha verimli olacak sevgili yengeçler. Ayımız bu şekildeydi, Eylül ayımız. Ayın başı Merkür'ün olumlu çalıştığı noktalar, değişim dönüşümü görüp ilerletmeler açısından çok verimli. Ayın sonunda Koç dolunayı, sert bir Koç dolunayı, işte duygusal kırgınlıkla kazalar ve etkilere dikkat etmemiz gereken bir süreci gösterdi bizlere. Hayırlısı uğurlusuyla gelsin, güzellikleriyle gelsin. Ay başını lütfen değerlendirmeyi unutmayın. Evet, bir de böyle takvim hazırlıyorum. Sizlere göstermek istiyorum. Bu takvim electional takvim. Yani tam seçim astrolojisi diye Türkçe'ye çevriliyor ama değil. Sizin doğum haritanıza göre işte sağlık, güzellik, finans, harcamalar, bunlarla ilgili bir takvim yıllık olarak hazırlıyorum. Şöyle işte bu Mart ayının girişiyle ilgili, bu Mısır'la ilgili, işte Yunan, işte Anadolu sanatları,
seramik sanatlarımız, bunlarla ilgili güzel masanızın üstünüze koyabileceğiniz, aynı zamanda kendi takviminizi takip edebileceğiniz güzel bir takvim 2027 yılı için yapıldı, bir yıllık olarak. Dileyenler için tabii ki benim mailimden sorabilirler. Onlara hazırlayabilirim. Oradan görüşebiliriz sizlerle. İstiyorsanız tabii ki tek tek ay olarak da çalışabiliriz bu anlamda da. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağı küçük bir yorum bırakırsanız benden de mutlusu yok. Görüşmek üzere, sevgi ve selamlarımla.